Yanımızda çok özel bir konuğumuz var. Eğitimci, yazar, hafız Selman Okumuş. Hoş geldiniz Selman Bey. Hoş bulduk. Hayırlı sabahlar. Teşekkür ediyoruz. Hocam bugün sizinle iç huzurumuzu nasıl sağlamalıyız onu konuşacağız. Vallahi iç huzuru güzel oluşturabilmek için akşam yatarken huzurla uyumak, sabah kalkınca huzurla kalkmak ve herkesin, tüm insanlığın da huzurunu istemek lazım. Huzur dağılımı bizim elimizde olan bir şey değil. Allah'ın taksim ettiği bir şey. Tüm dünyaya. Onun için hep huzur kelimesi insanların dilindedir. Bütün dillerde. Huzur, huzuru bulmak isteyen huzura çıkmalı. Huzur namazda da olur, hayırda da olur, güzel konuşmada da olur. Karşıdaki insanın yerine kendini koymakta da olur. Çok zor şey değildir, ücretsizdir, bilâbedeldir. Doğru. Fakat karşılığı, mükafatı çok yüksektir. Bu da ilahi bir lütuftur ama bu şemsiyenin altına girmek gerek var mı gibi oluyor. Niye ben yardım edeyim? Niye hep ben iyi konuşayım? Niye hep ben iyi oluyorum ki herkes kötülük yapıyor dediği zaman insan zaten nefsin emrettiği şeyin hemen içine sığınmış oluyor. Halbuki huzur, cevher, ruh herkesin içerisinde mevcut. Bunu kirletmek, etrafını kapatmak. Kapattığınız zaman kendiniz de bu kapandığınız şeyin içinden alamıyorsunuz enerjinizi, duygunuzu. Peki nasıl maneviyatı. kapatıyoruz onu? Çok kolay. Herkes kötü. Ben niye iyi olayım ki? Bakın bu çok basit. Dünyada herkes, bütün gençler bunu konuşuyor. Mesela din hakkında konuşmak istemiyorum. Niye konuşmuyorsun? İşte o beni huzurlu kılıyor, zayıf kılıyor. Diğer insan bağırıyor, ben bağırmıyorum. Diğer insan yüksekten konuşuyor, başka hareketler yapıyor. Ben niye onları yapmıyorum? Kendimi kenara çekiyorum. Hayır, insan huzurlu bir varlıktır. Sessiz kaldıkça aslında haklılığı ortaya çıkar. Bu bağırmakla hakkını kazanmak demek değil. Mesela ecdadın, bizim geçmişimiz, büyüklerimizin çok güzel ifadesi var. Biraz Osmanlıca gibi ama diyorlar ki kelamın fıdda ise sükutun olsun zeheb. Senin konuşman gümüşse susman altın olsun. Kemalat ehli kemali böyle buldu hep. Yani bütün olgun insanlar susarak olgunlaştılar. Biz bağırarak, sesimizi yükselterek kendimizi duyurmaya çalışıyoruz. Halbuki sesi yükselten kendini kaybeder. Sürat yapan Doğru. ne kadar frene basarsa bassın kolay kolay duramaz. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hep orta sesle konuşmuş. Kur'an Lokman suresinde yürüyüşü ölçülü tutmamız gerektiğini ve sesimizi de yükseltmememiz gerektiğini, hatta ses yükseltenlere de çok tatlı bir şekilde bir dokunuyor Kur'an. Diyor ki inne enkerel esvati lesavtul hamir. Seslerin en çirkini, en kerih görüneni hamir sesidir diyor. Affedersiniz, merkep sesidir diyor. Bağıran insan insanlıktan aşağı doğru düşer diyor. Kainatta sesi yükseltmek değil, volümü yükseltmek değil, özlü yükseltmek lazım. Biz sözümüzle kendimizi anlatmaya çalışıyoruz. Kendimizi anlayacağız. Peki hocam, genel olarak etrafımda şu an hep şunu duyuyorum. Huzuru arıyoruz ama bir türlü de bulamıyorlar. Yani huzur aramakla gelen bir şey değil mi peki? Efendim, aramadan kimse bulamıyor. Yani insanlar diyor ki bana gelsin ama insan... Yanlış mı arıyoruz o zaman? Şimdi ayet geldik. Biz Allah lütfetti, Ümre'deydik. Dün geldik İstanbul'a. Allah razı olsun. Allah herkes nasip etsin. Amin inşallah. Kabe'nin duvarın üzerinde, o örtüde altın varaklarla bir yazı yazıyor. Şöyle yazıyor. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Kim samimi olursa, içten olursa, kime karşı? Önce Allah'a karşı, Hakk'a karşı, sonra da halka karşı. يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Mutlaka bir çıkış bulur diyor. Devamı وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Allah ona hiç ummadığı yerden rızık kapıları açar. Devam ediyor. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ. Kim Allah'a sarılırsa, Allah'ım ben sana güveniyorum. Sen bana vereceksin biliyorum. فَهُوَ حَسْبُهُ. O ona yeter. Şimdi ayetin devamı böyle sıra sıra gidiyor. Allah diyor ki Allah kendi üzerine düşen en güzel şekilde yapar. Allah kendi kendini tasvir ediyor kullarına. Fakat biz diyoruz ki Allah'ım bu konuyu sana havale ettim ama bir de mahkemeye vereyim. Bir de benimle uğraşan adamın arka taraftan kuyusunu kazıyım.
bunu yaptığın zaman çok ağrına gider. Örnek, Allah'ın işine karışmak mı oluyor? Çağla Hanım'ın kıskanıyorum. Özge Hanım'la aynı yerde çalışıyor. Çağla'nın bana göre kötü hallerini devamlı size fısıldıyorum. Siz de onunla arkadaşlığınızı bozuyorsunuz. Kuyusunu kazın. Hatta patronları ufak ufak bunu dokunduruyorsunuz. Ne yapıyorsun sen? Ben ona kızdım. Benimle arkadaşlık yapmıyor. Benimle arkadaşlık yapmadığı için ben alttan uğraşıyorum. Niye yapıyorsun bunu? Efendim öcümü alıyorum. Ne öcü alıyorsun? Sen onun kuyusunu kazarken kendi kuyunu kazıyorsun. Bunu yaptığın zaman Çağla'dan hiçbir şey eksilmez. Bir de senin kahırlanmanı artıracak şeyler artık karşına gelmeye başlar. Allah onu yükseltir. Seni de yerin dibine sokar. Doğru. Hayatın sistemi böyledir. Biz birisinin arkasından iş çevireni sever miyiz? Allah hiç sevmiyor. Allah mutlak adil. Hiçbir şekilde şaşmıyor. Ama insanlar ben diyor PR yaptırırım. Kendi reklamımı yaptırırım çıkarırım. Hiçbir yere çıkamazsın. Doğru. Dünyanın parasını harcasan Çağla yukarı çıkar, Selman Sen aşağı düşer. Bu huzur denen şeyi camiye gidip toplarsınız. Kapıda çıktığınız zaman dedikodu yapmaya başlarsanız 250 gram sevabı alıp 1 kilo, 3 kilo, 5 kilo olmayandan da dağıtmaya başlarsınız. Huzur içimizde yani hocam. Herkesin içinde sistemde doğduğu an var. Kulağına ezan okunduğu an var. Gözünü dünyaya açtığı anda var. Yani ilahi yaratılışta herkes tertemiz ve huzurla yaratılıyor. Anneler, babalar, aile içerisindeki büyüme yaşantımızda çocuk doğuştan fıtrat olarak zaten dinin güzelliğiyle doğuyor. Fakat onu sonra çirkinleştiren, ahlaksızlaştıran bulunduğu çevresi aileden aldığı değerler. Ve gördüğü şeyler, gördüğü Şimdi terbiye çocuk- aslında. Şimdi hanımefendiler bir yerde oturuyormuş. Küçük çocuk da evin çocuğu da annelerini dinliyor işte. Orada bir komşu hanımefendinin hakkında konuşuyorlar. Zil çalıyor, çocuk koşa koşa kapıyı açıyor. Aa anne diyor falanca teyze geldi ama lakabını da söylüyor. Annesi diyor ki "Şşt, oğlum ne yapıyorsun diyor. Ya anne daha demin siz öyle söylediniz ya diyor. Ne görüyorsa onu yapıyor Çünkü sonuç tertemiz. itibariyle. Orada aynı oluyor. Hayatımızda böyle. Burada dedikodu yapıyoruz. Geliyor beyefendi, hanımefendi. Aa hoş geldin, nasılsın? Çocuğun durumunu düşünseniz orada. Ya şimdi bir laf dolandı ağzımıza hocam, sürekli bir gıybet yapalım, hadi gıybet yaptık. Yani en büyük günahlardan biri değil mi bu Gıybet bahsedilen ve dalga yapmasanız da geçilen gıybet şey? yapalım dediğinizde davetiye çıkardığınız için Şu anda sen günahkarsın. hayır, Bak, hayır. Hayır, Bir değil. hiç ağzımı açıyor muyum bak. Hiç konuşmuyor. O kadar sessiz ki ben tabii saf saf Ama soruyorum. Özge Hanım bir açılım yaptı. Şakası Ay bu dillere pelesenk oldu artık. Herkes bunu böyle hadi yapıyor yani. Efendim gıybet yemeyi Kur'an şöyle tarif ediyor. Siz hiç ölü kardeşinizin etini yemekten hoşlanır mısınız diyor. Tövbe yarabbim. Yani onun ölü O etini kadar. ağza alıp çiğnemek ne kadar iğrenç bir şeyse buna benzetiyor ve devam ediyor ki tabii ki diyor bunu sevmezsiniz diyor. Çok tatlıdır konuşmak. O ne yaptı? Bu ne yaptı? O nasıl oldu? Konuşan kaybeder. Hakkında konuşulan uzun vadede hep kazanır. Önce kaybediyor gibi gözükür ama hep yukarı çıkar. Bir bakın şöyle etrafınıza. Hocam ben hep şuna inanıyorum. Etrafımdaki arkadaşlarıma da söylüyorum. Hani ne kadar doğrudur yanlıştır. İşte bazen şu lafları duyuyorum işte. Kötülük yapan kazandı. Bak işte onun şu işi oldu. Hiçbir Bak şu zaman. oldu. Uzun vadede bakmak değil midir doğru olan? Hiçbir zaman kötülük yapanın yanına kar kalmaz. Zannediyoruz ki efendim kötülük yaptı yanına kar kaldı. Bir bakın şöyle takip edin, acele etmeyin. Aramayın da o haber geliyor size zaten. Kesinlikle inanıyorum. Yani ilahi adalete ve sonunda aslında kötülük yapanın kaybeden olduğuna Şimdi inanıyorum. Kur'an'da cennet kavramı benim master tezim. Dünyadaki bütün cennet aramalarını inceledim bu çalışma sayesinde. Herkesin bir cennet hayali var. Fakat cenneti de anlatan bir ayet var Kur'an-ı Kerim'de. Hatta Kabe'yi tavaf ederken Safa Merve arasında hep bunu okuduk. Ey Rabbimiz bize dünyada ahirette iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. Bana, anne babama ve inanan bütün müminlere kıyamet gününde bağışlama nasip et. Şimdi ayetin sonunda insanları yaptıklarının karşılığı verilecek ve süratle olacak diyor. Ben hep dünya bitecek, kainat sona erecek. Cennete gideceğiz veya cehennem ayrımında ahirette Allah hemen hesabımızı süratle görecek
ve cennetlik, cehennemlik ayrılacağız diye düşünüyordum. Hocam Efendim? sözünüzü keseceğim ama reklam aramız varmış. Unutmazsanız çok sevinirim. Unutmayalım da efendim, ayetin sonu enteresan. Ha tamam, hemen söyleyin o Yok zaman. hayır, Tamam. reklamdan sonra olsun. Hadi Evet, bakalım. seyirciler de heyecanla beklesin diyorum. Efendim kısa bir ara, hemen arkasından buradayız. Hocam lafınızı balla kesmiştim. Şimdi devam O edebiliriz. zaman ayetin başından alayım. Buyurun. İnsanların bir kısmı dünyada iyilik ister diyor Kur'an. Allah da dünyada iyilik isteyene payesini verir. Ne istiyorsa örneklendirelim. Araba istiyorum, ev istiyorum, makam istiyorum, verir. Dünyada sadece ona bu verilir diyor. Bazı insanlar da Allah'ım dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. Dünyanın iyiliği ne olabilir? İyi bir ev, iyi bir hanımefendi, beyefendi, sağlıklı çocuklar, makam, mevki, tanınmışlık, hayırlı bir servet, bereketli, bol, güzel günler, uzun bir ömür, sağlıklı. Hadi saydık bunları. Peki cennette ne isteyeceğiz bilmediğimiz dünyada? Allah'ım rızanı istiyorum. Yani ben bu kulumdan razı olacağım. Ben böyle bir kul olmak istiyorum senin katında. Bir de cennetler var diyor Kur'an. Naim ve adin firdevs diye. İyilik yapanların her birinin hak ettiği cennetler. Ben de orada yüksek mertebelerde peygamberlerle sevdiğin, seçtiğin salih kullarla olmak istiyorum derler diyor Kur'an. Ve bizi cehennem azabından koru. Allah bize bunları söylememizi istiyor bu ayeti bize verirken. Fakat ayetin sonu çok enteresan, bitişi. Onlara nasib-i min merkese bu. Ne istedilerse, ne talep ettilerse, neye çalıştılarsa onların karşılığı vardır diyor. Allah hesabı süratle görendir. Bu vallahu seri'ül hesab, Allah hesabı süratle görendir ayetinin bu son kısmı hep dünyadayken değil de ahirette hesabımızı çabucak görecek diye bekliyordum. Nitekim bir yere düşüyoruz bayılma sahnesinde, ölmeye yüz tuttuğumuzda hayatımızın tamamı 20, 30, 40, 50 yıllık hayatımızın tamamı birkaç saniye içinde hızlı film gibi geçiyor gözümüzün önünde. Ancak Allah hesabı ne kadar süratli gördüğünü bize orada nasıl hızlı film olarak gösteriyorsa ahirette yapacağı hesabı değil, dünyada da hesap çok süratli görünüyor. Etme bulma dünyası atalarımız sözü. Dünyanın bütün dillerinde var. Kim çalarsa onun da çalarlar. Atasözü. Dünyanın bütün dillerinde var. Biz burada birisinin arkasından konuşuyorsak bilin ki bizim arkamızdan da konuşulacak. Burada ne ekiyorsak, ne söylüyorsak gittiğimiz yerde bunu duyacağız. Çok enteresan şeyler gördük. Yani yaşanmış hikayeler var. Bugün birisine bir sadaka veriyorsunuz. O sadakanın dönüp dolaşıp sizin evinizdeki bir çocuğa tekrar hediye olarak, şeker olarak geldiğini görüyorsunuz. Ne yaparsın elinle, o gider seninle, o gelir seninle. Her ikisi de kullanılıyor. Yaptığımız her iyilik bize dönmeye mahkum. Her kötülük de bize dönmeye mahkum. Doğru. Bu hacı, hoca, az bilgili, çok bilgili, işte bu akademisyen, bu profesör, bu devleti yöneten, Okumuş, yönetmeyen okumamış. hiç kimseye bakmıyor. Oturduğumuz yerde devamlı iyiliği üretecek projeler oluşturmalıyız. Ne konuşuyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Şöyle bir kayda alın. Bazen telefonu kayda alıyorum programda. Unutuyorum akşama kadar kapatmayı. O gün neler olmuş neler. Kur'an okurken, sohbet ederken, konuşurken, dua ederken çok iyiyiz de. O manevi atmosferden, manevi alemden düşüp normal seviyeye geldiğimizde çok basit kelimeler konuşuyoruz. Bize yakışmayan. Bizim ilmimize, çevremize, ailemize, bulunduğumuz noktaya yakışmayan basit. Bize yakışmıyor, gramajımıza yakışmıyor. Doğru. Ama Allah bu hataları kapatmamız için de 5 vakit namazı vermiş. Aralarda yapılan küçük hataları bağışlamak için. Kabe'yi vermiş. Gelin buraya, annenizden doğduğunuz gibi tertemiz olun diye. Yani gidip de oradan nasiplenmeyen bir Allah'ın kulu görmedim. Ömründe hiç namaz kılmamış. 45 yaşında orada ilk defa namazını kılan bir insanla beraber olduk. Ve onun gözyaşlarını gördüm. Dedim ki ya Rabbi, sen herkesin acaba ya bu ne, Kabe'ye gitse ne olur gibi düşündüğü insana bile Kabe'nle ve oradaki maneviyatla kucak açıyorsun, kulum diyorsun, sahipleniyorsun. Biz kimiz?
tarikattı, partiydi, gruptu, cemiyetti, oradandı, buradandı. Biz koyuyoruz bu duvarları Doğru. önümüze. O duvarları bir kaldıralım. Özge'yi de, Çağla'yı da yaratan Allah, beni de yaratan Allah ve hepimiz biriz. Cinsiyet farkı var ama hangimiz Allah katını daha üstünüz bilemeyiz. Çağla Hanım çıkar dışarıda bir hayır yapar. Benim 10 günlük namazımdan daha kıymetli olur ve bunu Allah için yapar. Doğru, ne güzel. Ben Allah'tan korktuğum için namaz kılıyorsam, o Allah sevgisiyle yapıyorsa yine beni geçti. Bakın çok güzel bir sözü var Peygamberimizin. Aklıma geldi, paylaşmak istiyorum. 1 dirhem 1000 dirhemi geçti diyor sahabeye. Ya Resulallah, bu matematiksel bir şey. 1 dirhem 1000 dirhemi nasıl geçer diye, yani özür dileyerek, af Soruyor. dileyerek, hep Peygamberimiz böyle soru içinde soruyla konuşmalarına başlıyor. Dikkat uyandırıyor. Arapça taaccüp deniyor ona. Herkes merak edip sorsun ki daha zihinler açılsın, içine hap gibi bilgi yerleştireyim diye. 1 dirhem 1000 dirhemi geçti. Evet. Birisinin milyonlarca dirhemi vardı. 1000 tanesini verdi. Fakat diğerinin 2 dirhemi vardı. Birini verince malının %50'sini tasadduk etmiş oldu. Doğru. Onun için hesaba buradan bakmak lazım. Bize göre değil. Peki hocam, dünya bu kadar işte duyuyoruz, savaşlar oluyor, çocuklar ölüyor. Böyle bir sıkıntı ve huzursuzluk içerisindeyiz. Bu maneviyatı hep beraber mi kaybettik? Ne oldu? Herkes birbirine düşman oldu, kinlenir olduk. Nasıl bulacağız bu iç huzurumuzu? Nasıl güzel ahlaklı olacağız da dünya tekrar rayına girecek? Çok zor bir soru sordum. Soru hem siyasi hem dini hem içtimai çok geniş bir soru ama hayatın içinden bir soru. Efendim, Allah kötülüğün de iyiliğin de önünü açık bırakıyor. Zalim zulmünü yapacak, mazlum zulme uğrayacak ve Allah mazlumun yanında olacak. Bugün silahı, tüfeği, kararı, imzası, dünyadaki etkinliği fazla olan ülkeler, zannetmeyin yaptıkları kötülükler yanlarında kâr kalacak. İsim zikretmiyorum. Ondan sonra hortum geldi, deprem oldu, yıkıldı. Ya bir bak kendine. Niye benim ülkeme oluyor bunlar? Niye ya? Niye? Bakın, dünyadaki bu sıkıntıların çaresi şu. Dikkat edin, bugünlerde sinema filmlerinde çok enteresan bir konu işleniyor. Bütün filmlerde var aşağı yukarı. Hep yaşı ilerlemiş siyasetçilerin yanında genç, yeni, yani 20-30'lu yaşlardaki çocuklara diyorlar ki ülkelerin geleceğini bunlar kurtaracak. Temiz duygularla bakıyorlar. Bizim gibi kirlenmiş değil. Gençlik, yeni Gençler imanlar. ve insanlığın hayrını isteyen çocuklar. Bunlar ülkemizi ve dünyayı kurtaracaklar diyor. Gerçek bu. Yani sizlerin çocukları yeni dünyayı daha başka kucaklayacaklar. İnşallah. Biz kirlendik. Allah akıl fikir versin. Amin. Gerçekten Ertuğrul Gazi nasıl Osman Gazi'ye bundan sonra kusur yapmak bize, affetmek size. Yanlış yapmak bize, düzeltmek size. Hadi oğlum deyip ön verdiyse, yol verdiyse, bugün Türkiye'de ve dünyada gençler toparlanıp gerçekten tüm insanlığın önünü açacak, hayrına güzel işler yapması lazım. İnşallah. Düzelmesi için bir de sosyal medyayı güzel kullanmak lazım. Doğru değil mi? Falancanın bilmem ne açığını bulduk. Onun bilmem ne açığını bulduk. Ötekisi de onunkini çıkarıyor. Ya bu dünyada artık yaşanmaz. Baksana ne iğrençlikler oluyor deyip insanların zihinlerini bulandırıyor. Daha da kirleniyoruz değil mi? Neden? Ne gerek var? Peki hocam, güzel ahlaklı olmanın temelleri nedir? Güzel ahlaklı olmanın temelleri, öncelikle Yaradan bizim içimize cevher koymuş. Nedir onun adı? Ruh. Tertemiz, pırıl pırıl. Fakat bir de nefis var. O da şeytanın mekan tutmaya çalıştığı yer. Şimdi Allah ikisini içimize koyuyor ve serbest bırakıyor. Helal, haram, serbestsin. Bana bu serbestiyeti vermese Allah, kıyamet günde hesap soramayacak. Falancanın oğlu, imamın oğlu demeyecek. Selman gel bakalım diyecek buraya. Sen bunları niye yaptın? Ya Rabbi affet. Bu hayırların da var. Hesapladık. Bir de bir fakirin gönlünü yapmışsın. Hiç kimse bilmiyor ama biz biliyoruz. Onun için sana şunu verdik. Bakın, küçücük hareketlerimiz. Hiçbir işimiz yokken birisine telefon açıp nasılsın dememiz. Bunlar da sevap. Öfkelendiğimizde kafamızı aşağı eğmemiz, sevindiğimizde göklere bakmamız. Bunlar peygamberlerin hareketleri. Yere bakarsanız bağıramazsınız, isyan edemezsiniz. Sevindiğinizde yukarı baktığınızda
Ya Rabbi bunlar senin lütfunla oluyor. İnanıyorum, biliyorum, teşekkür ediyorum. edersiniz. Ağzınızı açmasanız da bu beden dili konuşur. Çağla sen neler yapıyorsun maneviyat için? Ne ya dua ediyorum dedin mesela defileye çıkmadan önce. Neler yapıyorsun onun dışında başka iç huzurunu sağlamak için? Ya ben aslında biraz önce hocamın Siz söylediği hocayla gibi çok hani yakın tanışıyorsunuz. Çok da program yaptınız beraber biliyorum. beraber yaptık. Hadi sen de. Çok güzel programlar yaptık. Hakikaten çok şey öğrendik hocamdan. Ben açıkçası biraz önce söyledi ya hani her şey Allah'la kul arasındadır diye. Benim için de öyle geçerli. Yaptığım hiçbir iyi niyetli veya hiçbir yardımı hiçbir zaman bir yerde söylemeyi tercih etmedim. Tabii hani bir defileye çıkıyoruz bir kurum için falan. Onun onlar dışında. çok aleni O şeyler zaten. evet. Ya bunlar hem mesleğimizde de yapmamız gereken O bir şeyler amaca ama o hizmet birebir yaptığımız şeyler çok başka. Her zaman söylüyorlar işte bazen örnek olmak lazım, bazen söylemek lazım yaptığımız şeyleri. Yok Her şey bana değil. oturmuyor. Yani ben söyleyemeyenlerdenim. Doğru. Yani söyleyip örnek olmak tabii ki güzel bir şey ama ben bu anlamda eksik kalayım, örnek olmayayım diyorum. O kısmını yapıyoruz ama zaten işte Evet, dediğiniz zaten gibi vakıf yapıyorum. defileleriyle pek. Ben gerçekten çok güçlü imana sahip bir insanım. Anneannem Allah tarafından da annem tarafından da böyle büyütüldüm. Yani dolayısıyla lafı gelmişken söyleyeyim bu taktığımız kolyeler vesaireler falan filan bunlar hep görüntü. Asıl içimizde yaşadığımız şey hiç kimse bilemez. Allah'la kul O yüzden arasında. bilmeden de yargılamak insanları çok yanlış diye düşünüyorum. Hocam en kötüsü Güzel o bir değil mi? şey Bilmeden yargılama. Fakat güzel bir şeye temas etti. İnsan yaptığını söylediğinde yapıp da aldığı sevabın derecesini düşürür. Şimdi onu soracaktım. Söylememek makbul olanı değil mi? Şöyle efendim, Allah Kur'an'da hayrı, insanlara yapılan yardımları hem gizli hem aleni. Yani bazı hayırlar var. Mesela bazen bir caminin önüne arabayı yanaştırıyorlar, erzak dağıtıyorlar. Dağıtan belli değil. İsim yok. Diyorlar ki efendim bu kadar gösteriye gerek var mı? Ya gösteri yapmıyor. Örnek aslında. Şimdi caminin önüne gelen insanların birçoğu ya buraya Allah kitabı bilen, maneviyat dolu insanlar geliyor. Belki bize yardım ederler. Nereye gideyim diyor. Bari caminin yanına sığınayım diyor. Bunu bilen gören de camiye gönderiyor o hayrı. Caminin önünde dağıtılırken haberlere yansıyor bazen. Bu efendim işte böyle dağıtılması uygun mudur? Fakir fukara olduğunuzu düşünelim. İnsanlardan bir şey isteyemiyorsunuz. Zaten Türk milleti dilenmeye hiç meyilli insanlar değil. Değil mi? Doğru. Yani dilenemez, isteyemez. İsteyemez ve zorla arar buluruz kimin ihtiyacı var diye. Onun için ne kadar ekonomik sıkıntı yaşadıysak geçmişte en az sıkıntıyla atlatan ülke Türkiye'dir. Çünkü el altından herkese yardım edilir. Doğru. Ne güzel. Devletimiz de yardım eder, milletimiz de yardım eder. Orada alenen yapılan hayrın şu faydası var. Fakir olduğunuzu düşünün. Ya Rabbi bir tane kulun yok mu ya bize yardım edecek? Nasıl bir ülke oldu burası? Dese gizli yapılan hayrın bir anlamı kalmıyor. Allah bizi bizden daha iyi biliyor. Onun için hem hayrı gizli hem aleni yapmamızı tavsiye ediyor. Bazı insanlar diyor ben Ümre'ye gidersem işte şimdi yanlış anlaşılırım. Ya Allah yolu diyor ki camiye gidince diyor ben diyor bürokratım diyor yanlış anlıyorlar diyor. Efendim falanca yaranmak için yapıyor. Ya sen bu kimlikleri kaldır. Bütün nimetleri, sağlık, sıhhat, afiyeti sana veren Allah. Nasıl Kabe'ye gidemezsin? Nasıl Kabe'nin şubesi camiye gidemezsin? Nasıl dua edemezsin? Eğer dua edemiyorsak, hayır yapamıyorsak, annemizi babamızın duasını alamıyorsak biz bitmişiz demektir. Zaten. Bu bittiğimizi de Rabbimize arz edip ya Rabbi gönlümü aç, beni ferahlat, insanları sevmeyi nasip et. Yani fil dişi kuleler yapıyoruz. Evlerimizin etrafını kapatıyoruz. 10 tane de güvenlik sistemi kuruyoruz. Kapımızı kapatıp içeri yatıyoruz. Böyle bir hayat olur mu ya? Çadırda yaşıyor insanlar huzurlu. Afrika'da bakın hiçbir şey yok. Bir Doğru. tas çorbayla yaşıyorlar ama mutlular. Biz yani enteresan yerlerde yaşıyoruz ama mutsuzuz. Bunu bir soralım kendimize. Bu dünyaya garip geldik, garip gideceğiz. Ne varlığımız, ne makamımız, ne de bize takılan apoletler bizi bir yere taşımayacak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çok güzel bir sözü var. Allah Teala hiçbirinizin suretine ya da bedenine bakmayacak. Sadece kalplerine bakacak. Ne güzel. Kalp de bedende öyle bir et parçasıdır ki o varsa her şey var. O yoksa hiçbir şey yok ve her şeyi de o yönetir. Onun için kalbe yolculuğumuzu yapalım.
Kalbimizi Kalbi baksın. temiz Kalbimize baksın. tutalım. Ben çok içim rahatladı şu anda. Kalbime Aynen. baksın. Ben de şu an çok rahatladım. Hocam ne kadar güzel anlattınız Estağfurullah. valla. Daha sık sizi burada görmek istiyoruz. Çok keyifli bir program oldu. Çağla'cığım sana da çok Ben teşekkür teşekkür ediyorum. Efendim biz yarın sabah yine aynı saatte saat 8'de TV 8.30 ekranlarında olacağız. Şimdiden hoşça kalın, sağlıkla kalın.